Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda sizlere bir köpeğe isminin nasıl öğretilmesi gerekli olduğu ya da köpeğin ismini kolay öğrenebilmesi için neler yapmanız gerekli olduğu konusunda bilgi vermek istiyorum. Elimizde minnoş bir yavru Shih Tzu var. Bu yeni insanla interaktif diyalog içerisinde manipülasyona alıştırdığımız bir köpek ve ismini tam olarak bilmeyen bir köpek. Ufak ufak ismini öğretmeye çalışıyoruz. Tabii ki aslında ismini öğretmek için bir köpeğe böyle ekstra çaba sarf etmiyorsunuz. Günlük rutin içerisinde uygulamanız gereken şeyler var köpeğin ismine yanıt vermesine yönelik olarak. Biz de küçük küçük bunların nasıl yapıldığı, nasıl ismine karşı köpeği alert ve duyarlı hale getireceğinizi anlatmaya çalışacağım. Şimdi elimizde ufak bir köpek var. Tabii ki bu köpeğe, yavru bir köpeğe ismini öğretmek ilk önce köpeği ev içerisinde ya da konsantrasyonun dağılmayacağı alanlarda muhafaza edeceğinizi düşünerek söylüyorum. Seslere veyahut da çağrılara tepkisi çok daha yüksek olacaktır. Burada birçok köpeğin sesi var, birçok koku var. Dolayısıyla burada köpeği konsantre etmek çok daha zor ya da çağrılarınıza yanıt almanız çok daha zor. Ama ev ortamında ya da kapalı, konsantrasyonunu yüksek sağlayabileceğiniz ortamlarda organizasyon daha kolay. O yüzden ilk çalışmalarda mutlaka bu tip ortamları kullanmanız, yani konsantrasyonu yüksek tutabileceğiniz köpeğin ortamlarda çalışma yapmanızı tavsiye ederim. Birincisi şu: köpeği ismine karşı duyarlı hale getirebilmek için ismini nükteli olarak söylemeniz gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz köpekler kelimenin kendisini değil, tonlamayı algılayan canlılar olduğu için nükteli bir şekilde söylemek köpeğin dikkatini daha fazla çekmek anlamına gelir ve motivasyonunu yükseltir, algısını da kolaylaştırır. O yüzden mümkün olduğunca köpeği çağırırken ismini nükteli bir şekilde öğretmekle başlayabiliriz. Daha sonra normal bir tonlamayla söyleseniz bile köpek ona karşı yüksek algı geliştirecektir. Şimdi bu köpeğin ismi Piyano. Şimdi başka bir tarafa bakarken bir sevmeyi bırak bir. Bakış. Piyano. 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 Aferin. Bana baktığı zaman küçük bir ödül vererek onun dikkatini çekmeye çalışıyorum. Yani dikkatini çektiğimde bana baktığında doğrulama yapmaya çalışıyorum. Ağız çok küçük olduğu için ödülleri almak bile zor oluyor. Şimdi dikkat edin yine. Piyano. 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 Aferin sana. Yine başka bir tarafa bakmasını bekleyeceğim. Piyano. 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 Aferin sana. Yine başka bir tarafa baksın. Piyano. Piyano. Aferin sana. İsmi Piyano bu arada. Piyano. Piyano. Aferin sana. Oh. Tükürdü. Evet. Yuttuktan sonra tekrar piyano. Aferin sana. Yine başka bir tarafa organize olmasını bekliyorum. Piyano. Piyano. Aferin sana. Bu tarafa yönlendiğinde otomatikman ödüllendirerek bakışını doğruluyorum ki bu da piyano sözüne veyahut da piyano tonlamasına respond olarak kabul ettiğim için, karşılık verdiğini kabul ettiğim için ödüllendirerek ismini belirlemeye çalışıyorum köpekte. Tabii ki bunu evde yaptığınızda çok daha kolay. Mesela köpek bir şeyleri koklarken, ilgilenirken ismiyle seslendiğinizde, yani dikkatini çekecek şekilde piyano dediğinizde, baktığında, hemen ödülü verdiğinizde ufak ufak ismine karşı reaksiyon vermeye başlamış demektir. Ve daha sonrasında bir odadayken, odada bir şeylerle ilgilenirken hemen odanın dışına çıkarak kendiniz görsel olarak olmadığınız halde ismiyle seslendiğinizde size doğru gelirse aynı şekilde ödüllendirerek ismine karşı olan reaksiyonunu doğrulama yapabilirsiniz. Mesela burada açık alanda yapacağız bunu. Şimdi dikkat edin. Ben ismini sesleneceğim. Köpek konsantre. Bekliyorum. Piyano. Piyano. Aferin sana. Süper. Bunu bir egzersiz şeklinde 2 kişi olarak da çalışabilirsiniz.
bizim yaptığımız gibi. Tekrar. Piyano. Piyano. Aferin sana piyano. Süper. Süper. Bravo. Bol bol onore etmek, ödüllendirmek gerekiyor. Tıpkı gel komutunda yaptığımız uygulamaların benzeridir bu. Yine aynı şekilde bekliyorum. Piyano. 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 Aferin sana piyano. Ve komutu nasıl verdiğime dikkat ederseniz, yani komut dediğim ismini nasıl kullandığıma, tonlamayı nükteli şekilde söylüyorum ki köpek daha motivasyonlu olarak gelsin. Yine dikkat edin. Piyano, piyano. Aferin sana piyano. Aferin sana. Bravo, bravo, bravo. Özellikle bir takım hataların yapılmaması gerekiyor. İsmin öğretilme aşamasındayken köpeğe ne gibi hatalar yapılmaması gerekiyor? Örneğin köpeği ismi işaretledikten sonra ismiyle cezalandırma olgusuna kesinlikle gitmemek gerekiyor. Mesela isim tonlamasını sert bir şekilde kullanarak köpeği cezalandırmak. Piyano! Falan gibi bir baskıcı ve tıpkı bizde olduğu gibi ismiyle cezalandırma yöntemine gitmemeniz gerekiyor. Köpek için ismin hep alert olacağı bir şey olması ve böyle isme karşı hep uyanık olması istediğimiz şey. Hiçbir zaman ismi bir cezaymış gibi düşünmemesi gerekiyor. O yüzden mümkün olduğunca isim ve negatif algıları yan yana getirmemenizi tavsiye ederim. Özellikle köpeğin ismiyle hayır komutunun kullanılmaması. İnsanların ağzından genellikle bu şekilde çıkar. İşte köpeğin ismi piyano, piyano hayır, hayır piyano. Mümkün olduğunca bunu kullanmamanızı tavsiye ederim. Çünkü negatifle isim yan yana geldiği zaman köpeğin kafasında isminin negatif bir şey olduğu düşüncesi uyanabilir ve buna bağlı olarak ismiyle seslendiğiniz zaman köpek ismine karşılık gelmeyebilir. Hatta uzaklaşmaya çalışabilir ismi negatif bir şey olarak düşündüğü için. O yüzden isimle negatif algıları asla yan yana getirmememiz gerekiyor. Bir de ismi her yerde, her şekilde kullanırsanız, işte köpeğe her komut verdiğinizde ya da her köpekle ilgi istediğiniz zaman ya da dikkatini çekmek istediğinizde sürekli ismini kullanırsanız da bu sefer ne olur? Köpek kendi ismine karşı duyarsızlaşır. Birçok hayvan sahibinin yaptığı, komut verirken piyano otur, piyano yat, piyano bekle, piyano piyano, sürekli ismini kullandığınız zaman köpek ne olur? Kendi ismine karşı duyarsız hale gelir. O yüzden ismi unik bir şeymiş gibi, böyle onun için kesinlikle karşılık vermesi gereken bir şeymiş gibi pozitif yerleştirmeniz gerekiyor kafasına ki siz ismiyle seslendiğiniz zaman köpek hep uyanık olmalı, hep yanıt verebilecek pozisyonda olmalı. Şimdi biraz daha uzaklaştıralım piyanoyu. Aradan biraz zaman geçti. Bakalım yine respond edecek mi? İsmine karşı karşılık gelecek mi? Piyano! 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 Aferin sana! Piyano! Aferin sana! Süper! Süper! Bravo! Bravo piyano! Bu şekilde ismine karşı yanıt vermesini sağlamak ve köpeğe ismini öğretmek mümkün. Bunun için böyle çok uzun süreli veyahut da çok özel çalışmalar yapmanıza gerek yok. Zaten bunlar çok keyifli çalışmalar. Köpeği edindikten sonra isim bulmada tabii ki çok böyle uzun ve karışık isimler değil de böyle kısa, nükteli, 2-3 hece de olsa nükteli şekilde söylediğiniz zaman köpeğin kolay algılayabileceği isimler organize ederseniz çok kolay bir şekilde öğrenecektir ismini. Ama karışık, uzun, pronansu, işte söylenişi zor olan isimlerden mümkün olduğunca kaçınmanızı tavsiye ederim. Ve köpeğe isim seçerken de ben buna çok inanırım. Köpek ismiyle yaşar, tıpkı insan gibi. İsim koyarken dikkatli olmanızı tavsiye ederim. İşte evinizde bir aile köpeği olarak hiçbir şekilde koruyucu bir tutum istemediğiniz köpeğe Ares ismini, bir savaş tanrısının ismini koymamaya çalışmanızı dilerim. Benim böyle bir inanışım var. O yüzden köpekten beklentiniz neyse ona yönelik bir isim koymakta fayda var. Ve eğer sonrasında köpeğinizin ismini çok yerde duymak istemiyorsanız da mümkün olduğunca Yunan tanrısı isimleri gibi isimlerden
uzak durmaya çalışın. Çünkü birçok ülkede de olduğu gibi Türkiye'de de Yunan tanrıları köpeklere en çok konulan isimlerdir. Hera, Zeus, Ares gibi isimler sıklıkla konulur köpeklere. Eğer böyle biricik bir ismi olsun istiyorsanız köpeğinize güzel bir araştırma yapıp kulağınıza hoş gelen, köpeğinize koymaktan ve anlamından hoşlandığınız bir ismi rahatlıkla koyabilirsiniz. Ama dediğim gibi köpeğinize ismi oluşturmakta hep pozitif bir algı içerisinde olur. Mutlaka ödüllendirin. Özellikle bebeklik döneminde bunlara dikkat edelim. Piyano. Aferin sana. Piyano. Aferin. Bakın şimdi başka bir tarafa baksa bile hemen dönüyor. Şimdi bekleyeceğim yine. Piyano. Aferin. Bakın görüyor musunuz? Kolaylıkla anlayabilecektir bu kadar kısa bir çalışmayla bile. Evet, arkadaşlarımız sorduğu için yorumlarda bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Çok yoğun çalışan biriyim. Çok kısa süreçte çekiyoruz videoları. Mümkün olduğunca bilimsel altyapılı ve elimden geldiğince yardımcı olmak hedefim insanlara. Kesinlikle böyle bir kar beklentisiyle yapılan videolar değil bunlar. Mümkün olduğunca insanların, köpek besleyen insanların bilimsel altyapıyla bilerek bir şeyler öğrenmesi hedefli ve benim kendi tekniklerim ve tabii ki harman sentezlerim, tabii ki dediğim gibi benim de gördüğüm teknikleri harmanlamamla alakalı olan bilgiler veriyorum. Başka insanlara doğru gelmeyebilir ya da mantıklı gelmeyebilir. Bunlar benim tamamen kendi yöntemlerim ve bazen yorumları okuyacak kadar vaktim bile olmuyor. Arkadaşlarım söylüyorlar. Bu da yorumlardan seçtiğimiz şeylerden biri. Köpeğe ismini nasıl öğreteceğiniz konusu. Umarım herkes için faydalı olmuştur.